Merhaba arkadaşlar, yeni bir War Thunder bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün Amerika 8.3'te bulunan P95E1 ile oynayacağız. Yeni test aracımız bu olacak. Gördüğünüz gibi aracımız biraz T34'ün daha böyle küçük bir versiyonuna benziyor ama şasisi tamamen farklı. Sadece taret kısmı biraz andırıyor. Tankımızda 90 milimetrelik böyle bayağı bir uzun top bulunuyor. Bu topumuz 288 milimetre delebilen bir APFSDS mühimmatı atıyor arkadaşlar. Yani oyun içinde kullanımı biraz 8.3'e göre zayıf olsa da yine deldiğimiz, patlattığımız araçlarda olmuyor değil. Tankımız genel olarak herhangi bir ekstra zırha sahip değil. Gördüğünüz gibi sadece normal çelikten zırhı bulunuyor. Gövde tabi eğimden kaynaklı gördüğünüz gibi her yerde değişiyor ama ortalama 180-190 milimetrelik bir kalınlığa sahip. Taret ise buralarda 200 milimetrelik bir kalınlığa sahip, yani kısacası 8.3'te bütün tanklar, araçlar çok rahat bir şekilde sizi vurabilir. Taret hızımız bayağı yüksek, dönüş hızı 9.8 saniye, bu bende olan bir yükleme hızı var. Buna 10 saniyede desek olur ama mürettebat ile 8.5 saniyeye kadar bu düşüyor arkadaşlar. Şimdi aracımızı yavaş yavaş test etmeye başlayalım. Evet, E95E1 ile ilk haritamız full doluyor arkadaşlar. Burada 30 tane mühimmat bizim için yeterli. 90'lık bir topumuz var. Güzel de bir APFSDS mühimmatımız bulunuyor. Bakalım 8.3'te neler yapabileceğiz. Yani tankın tek bir eksisi var bence. Dikey ve yatay sabitleyicisi maalesef tankta bulunmuyor. O yüzden biraz eski usul oynayacağız. Gördüğünüz gibi 288 milimetrelik bir delişimiz bulunuyor. 8.3'te de bu bize gayet yeterli. Tankımızda herhangi bir yüksek patlayıcılara ya da APFSDS mühimmatlarına karşı zırh bulunmuyor. Normal bildiğiniz çelik. Başka hiçbir şey yok ekstra olarak. Gördüğünüz gibi taretin üstünde büyük bir komutan apulası bulunuyor. Orası biraz sıkıntılı. Çünkü evet, şimdi karşıdan biri geliyor. Güzel vurduk. Evet, o da Çinli arkadaşımızmış. Tabii ki hemen affetmiyorlar, çalıyorlar bildiğiniz gibi. Evet, B'ye doğru giden birisi var. Şöyle bir bakalım. Geliyor bu. Evet, onunla motoruna isabet etti. Evet, bir daha atalım aynı yere. Zaten aradan da yandığı yer görünüyor. Belli oluyordu tankın nerede durduğu. O da yine bir T54'ün değişik bir varyantı, Çinlilerde bulunan. Evet, C'yi keplemişler. Burada yine bir ağır tank vardı. Stamo ASM, onu da vuruyorlar. Böyle C'ye doğru bir gidelim. Burada birileri var ama çeşmeyi bir an tank sandım lan. Yani artık uzun süre oynayınca böyle olur olmadık şeyleri arkadaşlar tank gibi görmeye başlıyorsunuz. Evet, buralarda kimse var mı? Yok.
Böyle sağa doğru bir bakalım. İçeride kimse yok. Güzel. Bu adam herhalde şu yukarı merdiven kısmında. O ne lan? Lan sen o küçücük boyunla ne yapıyorsun manyak? Yukarıdan bir ses geliyor ama. Bizim şeylerden mi geliyor? Yukarıdan mı geliyor? Tam anlayamadım. Siz de duyuyorsunuz herhalde, bir motor sesi var. Yani oyunlarda anlatıyorum. Bu yüzden motor sesi önemli arkadaşlar. Oyunu oynarken kendi motor sesinizi kısıp düşmanların motor sesini ayarlardan sona getirmeyi unutmayın. Burada sağda solda bulmayı umut ediyoruz. Bakalım bir yerden çıkacak. Zaten 2 saattir de burayı işaretliyor bizim takımdakiler. Evet, saklanan arkadaşlar burada yakaladık. Tabii o da tabii 78'miş. Evet, burada bir, bu ne? Ha, mouse arkana baksana. Çok güzel. Yapma be. Bizim kilimizdi lan o. Var mı başka buralarda biri? Yok. Bir de mesela bunun gibi obje 120 var. Onu da biliyorsunuz. Sovyetlerin premiumu. O da aynı şekilde sabitleyicisi yok, şey yok ama APFSDS mühimmatı atıyor. Tabi o yanlış olmazsa 8.3'te değil 9.3'te ama 400 üzeri bir delişi var derken, o ne lan? P34 de mi gelmiş? Oğlum bu millet manyak ya. Adam T34 de oynuyor. Şuna bakar mısın bak. Oğlum salak mısınız gerçekten lan? Adam 8.3'ü T34 57 almış da gelmiş. Evet, buralarda da kimse bulunmuyor. Bir an sanki orada bir, size görüyorsunuz herhalde, grafikten kaynaklı bir sıkıntı var ama ben de onu tank sandım bir anda. Evet, B'de de bir mouse var. Adam koca mouse'la B'de bir şeyler yapmaya çalışıyor, bakalım. Ben de anlamadım ne yaptığını. Biz de yavaştan gidelim. Birilerini vurmaya çalışalım ama sağdan soldan kimse gelmiyor. Yetişemedik ona da. Ya oğlum bu haritada o mouse gider mi? Allah için ya. Evet, girdik bir yerden. Hem de çok kötü. Hani oğlum, yani verdiğin yerde kimse yok. Nerede bu adam? Aha, orada. Çok güzel. Kundağını ve namlusunu aldık burada. Evet, ateş et. Derken Marder bir de elimize her zamanki gibi çalıyor. Evet. Marder kardeşim hak ettiğini buldum. Burada da bir Lorien 40T'yi de biz aldık. Sonra da helikopterde şansa bizi alıyor. Evet, diğer oyunumuzda Sinai haritası oluyor arkadaşlar. Yine P95E1 ile testimize devam ediyoruz. İlk oyundan şöyle bir değerlendirme yapacak olursak, yani 288 mm bence 8.3'e göre biraz düşük. Ama
APFSDS olduğu için de görevini yerine getirirken herhangi bir sorun olmuyor. Sabitleyicisi olsa tabi biraz daha iyi olurdu ama 9.3 tanklara gelince sıkıntı çıkıyor. Biz nişan alana kadar 50 kere bizi vuruyorlar. Ama gelen olarak bence güzel bir tank. Şimdi Sinai haritasında tek kepte böyle her zamanki gibi yerimize bir geçelim. A'ya gidenler varsa onları vurmaya çalışalım buradan. Evet, karşıda bir Yak Tiger var ama onu delemeyiz tabii ki. Var mı birileri? Yok. Oo, biri sektirdi. Bak bak, lavuğa bak nereden atıyor. Çok güzel. Oo, bir de HTFS atıyor. Boş da değil. Evet, hadi bakalım. Çok güzel bir kritik. Evet. Bir İsveç tankı. Evet, bu tankta da gördüğünüz gibi arkadaşlar motor kilitleyince bitiyor. İstediğin kadar sallan yavrum, hiçbir şey yapamazsın. Biraz daha arkaya mühimmatı attık mı patladı. Evet. Gördüğünüz gibi mühimmatı denk getirdik mi uçup gidiyor. Şu yukarıdaki Leopard'a bir bakalım. Evet, buradan yine bir BMP 1 vardı, o da gitti. Yapma. Ya bu dikey dağılması çok fazla şu anda. Attığım yere gitmiyor mermi. Geliyor. Oo. Çok açılı durduğumuz için İTF'si sektiriyor. Yoksa var ya, o 400 milimetre bize haşat eder yemin ederim. Evet, burada Leopard 1'i de alıyoruz arkadaşlar. Bütün mürettebatı öldü. Oo. Yapma be. Son anda gördüm var ya. Neyse. Diğer haritamızda test sitesi oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biz her zamanki gibi A noktasından başlayıp o bölgede oynamaya devam edeceğiz. Böyle A'ya doğru ilerleyelim yavaştan. Tabi haritalar ve şeyler büyük olduğu için rakipleri de bulana kadar bayağı bir zaman geçiyor arkadaşlar. Geçmiyor değil. Biz de bomboş olmasın diye mecburen bu kısımları kesip çıkartıyoruz. Çünkü aksiyon olmayınca da izleme bir zevk vermiyor. Tabi şimdi biz buradan bakıyoruz, görmüyoruz ama bu karşıdaki tepelerin arkası hep dolu. Yani şuradan kafanızı çıkarsanız en az 2-3 kişi aynı anda ateş eder yani. Biz nasıl yapıyorsak herkese aynısını yapıyor arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Tabi bazı durumlarda da olmadığı da olabiliyor. Yani biz var diye düşündük ama şans eseri kimse yokmuş. A'yı kepledikten sonra yavaşça B'ye ilerleyelim bakalım. Oralarda bir haritada pingleme var. Burada birisi var diye işaret ediyorlar, bakalım nereden çıkacaklar. Bu ne? PZ-2000. Herkes de bunu oynuyor. Ben de bunu anlamıyorum ya. Millet bunu oynamaktan ne anlıyorsa gerçekten. Şurada boru gibi APFSDS mühimmatı var. Sen yüksek patlayıcıyla oynayıp ne yapacaksın? Şöyle B'ye doğru ilerleyelim. Tabi yine geçerken dikkatli olmakta fayda var. Bir yerden yine bir ses var. Acaba benim tankın sesi mi, başka bir ses mi? Çözemedim.
Geliyor. Nerede? Soldan geliyor gibi sanki. Baya soldan geliyor. Hay Allah belanı versin. Evet arkadaşlar, bir tank test videomuzun daha sonuna geliyoruz. T95E1 ile güzel bir 3 oyun oynadık. Bence yeterli de oldu. En azından zayıf yönlerini, güçlü yönlerini hep birlikte görmüş olduk. Son kere bir değinmek gerekirse de tankımızın mobilitesi yüksek. Taret dönüş hızı güzel. Biraz APFSDS mühimmatımız biraz az deliyor. 288 mm 8.3'te biraz az kalıyor ama yeterli mi? Yeterli. Onun haricinde yüksek patlayıcılara ve kinetik enerjili mühimmatlara karşı herhangi bir koruması olmaması büyük bir dezavantaj gibi duruyor bu seviyelerde. Ama tabi bu seviyede çoğu tankın böyle bir zırhı yok. Ama tabi bir üst seviyeye, bir alt seviyeye geldiğiniz durumlar oluyor. Onlar da içinde olumsuz bir etki yaratmış oluyor. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.